Şimdi bu videoyu niye çekiyoruz? Yani bizim burada bir ocağımız var. Çelik dövme ocağımız var. Bıçak vesaire bir şeyler yapıyoruz. Kurban bıçakları, işte neydi? Bushcraft mıydı bıçaklarımız? Bushcraft bıçaklar. Yani avda kullanılabilecek bıçaklar. Ormanda, doğada kullanılabilecek bıçaklar. Bu tarz bıçaklar yapıyoruz. Bunları tabii biz aslında çok büyük bir ticari kaygıyla yapmıyoruz. Bunları yapmaktaki maksadımız bizim atalarımızdan, dedelerimizden bize kadar ulaşmış olan bilgileri gelecek nesillere aktarmaktır maksadımız. Burada da bizimle beraber çalışan arkadaşlarımız var. Ahmet Yahya Özen var. Aykut Baykurt var. Furkan'ın soyadı neydi? Bahar. Furkan Bahar var. Ondan sonra Altunsoy. Ömer Altınsoy var. Bunlar yaşları 18 ile 20 arası delikanlılar. Yani bizim gelecek nesillerimiz diyebiliriz. Bunlara bu atalarımızın bilgilerini aktarmak maksatlı. Biz burada atölyemizde çalışıyoruz. Ne zamandır çalışıyoruz? Ben aslında herkes beni Ebrucu olarak tanıyor zaten. Ebru ustası olarak. Ama işte hani bu Hezarfen hikayesi var ya. Hezarfen'deki maksat sadece Ebru ile uğraşıyor olmak değil. Benim elimde epeyce bir meslek var. Bu mesleklerden bir tanesi de işte bu çelik işi. Bu çelik işini biz nereden başladık, nasıl başladık? Bu mühim. Hani bunu insanlar merak edebilirler. Benim bir ustam vardı. Ustamın adı Zeki Devrim. Allah gani gani rahmet etsin. Zeki Devrim o da aslında benim tarzımda bir adamdı diyebilirim. Şu maksatla. Elinden her iş gelen adamdı. Ama bu her iş gelmekten maksat yani ben inşaatta da çalışırım, işte orada da çalışırım, burada da çalışırım gibi değil de yani sanatla ilgili eli mahir, becerikli, yetenekli, gözünün bir kere gördüğünü elleriyle yapabilen yetenekli bir abimizdi. Genç yaşta vefat etti. Ben 11-12 yaşlarında iken onun yanında çırak olarak başladım. Bunun dedesi Kafkasya'dan göç edip geldi. Ben de yine Kafkas asıllıyım, Çerkesim. Şimdi Kafkasya'dan gelirlerken Kafkasya'da bu işler aslında köylerde şey olarak yapılıyordu. Yani bant usulü gibi, günümüzde hani fabrikalardaki bant usulü gibi düşünülebilir. Mesela bir bıçak yapılacak, bir kama, bir kılıç yapılacaksa bir ev sadece çeliğini, dövmeyi yapardı. Bir ev sadece bunun bilemesi, olukların, kanalların açılmasıyla meşgul olurdu. Bir ev sadece sap kısmını yapardı. Bir ev sadece gümüş kısmını yapardı. Bir ev sadece bunun kalem işini yapardı. Bir ev savatlamasını yapardı. Bir ev ağaçtan kınını yapardı. Bir ev deride bağlar, derisini giydirirdi. Yani bu aslında birçok mesleğin bir arada olduğu bir meslekti. Ama buraya gelen ustalar İçlerinden bazıları tamamına vakıf olarak geliyordu. Ustamın dedesinin dedesi Cankat Devrim var. Şu an sağ. Allah uzun ömürler versin. O da işte torunlara kadar yansımış. Onlardan da bize aksetti diyebiliriz. Yani onlardan derken Cankat abiyle biz bu tarz çalışmalar çok fazla yapmadık ama Zeki abiyle biz çok uzun sık sık bunun muhabbetlerini yapardık. Çeliğe su verme tekniklerinden, ondan sonra işte çelik dövme şekillerinden vesairelerden devamlı anlatırdı. Ben de meraklı bir insan olarak ben ondan dinlediklerimi evimin bahçesinde ufak bir atölye kurduydum. Zaten o zamanlarda yani 15-16 yaşlarındayken de ben bu işleri yapa geliyordum zaten. Deride bağlamasını da anlattı. İşte deriyi yumuşatmasını kemer olarak kullanılacak, kayış olarak kullanılacak, koşum takımlarında kullanılacak, eğerin minderinde nasıl kullanılacak, kaltanda nasıl kullanılacak. Bunların tamamı bize sözel olarak anlatılıp bazı yerlerde görsel olarak birebir gösterilerek anlatıldı. Biz bu bilgiler kaybolmasın diye o zamanlarda hiç düşünmedik aslında da. Nasıl anlatalım? Yani bu merak işte Mevla gönlümüze böyle bir merak koydu bu el işçilikleriyle ilgili. Devamlı bunları ben ömrüm boyunca hep çalıştım. Yani otomatikman bir kılıcın, bir kamanın yapımında aşılan bütün aşamaların hepsi, bütün işçiliklerin hepsini bir şekilde ben kendi başıma yapar hale geldim. Yani otomatikman ahşap oymacısı oldun. Otomatikman işte çelik ustası oldun yıllar içerisinde. Bu yani
benim şimdi 11-12 yaşına başladığım hesap ederseniz yaşta 46 olunca artık hesabı sizler yapın. Kaç yıldır bu işlerle meşgulüz. Akabine deri de bağlamayı, deri inceltmeyi, deri germeyi, deri hamlamayı, derinin tüyünü soymayı, hangi ağacın lifi hangi tarafa gider, hangi taraftan oymalı, nasıl biçmeli, nasıl yarmalı, çelik hangi aşamalarda dövülmeli, çelik nasıl elde edilmeli, demir nasıl ham demirden eritilip de çeliğe döndürülmeli. Bunların hepsi birebir uygulamalı olarak yıllar boyunca yaparak bizim geldiğimiz işler. Ama bu işler artık gerçekten yok olmaya yüz tutmuşun ötesi. Hani çok az insanda kalan bilgiler. Hani bir elin parmaklarını geçerse de hani 81 il, her ilde bir tane usta desek 81 kişi yapar. Her ilde 2 usta desek 2 8 16 168 usta yapar. Ama bu 70-80 milyonluk Türkiye'de artık yok olmaya yüz tutmuş demektir. Ve işin daha ilginç tarafı mesela usta boynuzu işlemeyi bilen usta çeliği işlemeyi, çeliği işlemeyi bilen usta ahşabı işlemeyi, ahşabı işlemeyi bilen usta gümüşü işlemeyi bilmiyor. Ya da altını işlemeyi bilmiyor. Bunların tamamı bir arada herhalde gerçekten bir elin parmaklarıyla sayılacak kadar da azızdır. Şimdi burada arkadaşlar var. Arkadaşlar ben hani bir şey çok fazla bilince de bizim için rutin oluyor. Tamam mı? Yani bir bıçak baştan sona nasıl yapılır? Ben elimi alıp baştan sona yaparım. Benim için o artık gelişi güzeldir. Hani hep yaptığın için normal gelir. Şimdi onlar merak ettikleri konuları sorsunlar. Yani neleri merak ettiler de hangi aşamalardan geçtiler onlar biliyorlar. Yani bunlar da hemen hemen artık tam usta olmadılarsa da kalfa konumundalar. Yani bu bahsettiğimiz işleri hemen hemen yapabilecek konumdalar. Hele oğlum yani deriyi de bilir, ahşabı da bilir. Yani bunları çünkü görerek büyüdü. Onlar sorsunlar ben daha rahat anlatırım gibi geliyor. Evet. O zaman şöyle başlayalım. Mesela biz şimdi en başta bir çeliği en azından bir şekil vermemiz lazım ki geri kalan işini yapabilelim. Hangi çeliği kullanmamız lazım bu bizim eski usullere dayanarak, Şimdi bizim dövdüğümüz şekilde yaparak. Evet, şimdi tam eski usullerle biz bu işi yapacak olursak bu işi potadan başlamak lazım. Yani ham demiri, ham demir derken yani tabiattaki demir madenini, demir filizlerini alıp onu eritip elde tutulabilir metal haline getirip toz halindeki ya da toprağın içerisine karışmış topraktan artık ayrıştırılamayacak incelikteki metalleri bir araya toplayıp tutulabilir hale getirmek lazım ilk önce ya. Eğer oradan anlatacak olursak onu şu an anlatabilme imkanımız şu sebepten yok. Şimdi eskiden bizim dağlardan böyle demir madeni içeren topraklar getirdiğimiz yerler vardı ama buralar kapandı. Yani devlet oralara yol açtı, yaylalara gidilen yollar yapıldı vesaireler yapıldı, yeni makta yolları açıldı. Bizim bu toprakları aldığımız, madene aldığımız yerler kapandı. Hani artık bölgemizde bizim bunu alıp yapabileceğimiz bir imkan yok. Ama öyle bir imkan olursa bunu ekstradan anlatırız. Ama şunu anlatabiliriz. Mesela en çok günümüzde insanlar neyden yapıyorlar? Nelerden yapıyorlar? Hangi madenlerden yapıyorlar? Atıyorum mesela şöyle demir kesen ya da asfaltları kesen şöyle daireler var. Mesela bunları kullanırlar çoğunlukla. Buna benzer malzemeler kullanırlar. Ondan sonra makas çelikleri kullanırlar değil mi? Araba makası. Bakın. Yani araba yayları. Yaprak yaylar. Bunlar kamyon yayları. Balta yapacaksak daha kalınlar. İşte bıçak yapacaksak daha inceler. Ya da işte karbon yüklü yani Karbon çelik. Karbon çelik diyelim. Yani insanlar bu şekilde daha rahat bulurlar. Hani şimdi şeyler diyorlar mesela çeliklere isimler veriyorlar. Ne diyorlar? D2, D2, N690, N690, 865, 5862 çelik falan. Şimdi bunları ben bilmem. Yani bunlar günümüzde teknolojik meseleler. Bizim yaptığımız işler gayri teknoloji işler. Hani teknolojik değil. Bunlar atadan dededen görülen usuller, geleneksel usuller. O yüzden şimdi hani onlarla ilgili bir bilgi benden birisi isterse ben bunları veremem. Ama elime ben bir metali aldığımız zaman hani elimize aldığımız zaman ağırlığından, renginden, ateşe koyduğumuzdaki ısınma süresinden hani onunla ne yapılabileceğini artık kestirir konuma geliyorsun. Yani bu tecrübeyle alakalı bir şey. Mesela neyi gösterelim? Mesela
Bir şey yapalım mı? Yani Hazır ufak elimde- çaplı bir şey yapalım mesela. Yani kullanırken hangi aletleri kullanıyoruz? Oradan başlayalım mı? Neler var? Bakın maşalarımız var. Değişik maşalar. Kalın parçalar için daha güçlü maşa. Daha ince parçalar için bunu tutabilecek mesela daha düz yassı maşalar. Arası oluklu maşalar gibi farklı maşa çeşitleri var. Yani rahat işte ocağa tutup bizim elimizi çok böyle açık falan kalıp da yormayacak. İstediğimizde elimizle rahat tutabileceğimiz maşalarımız var. Maşalarımızı biz burada kendimiz zaten yapıyoruz. Daha önceden hediye gelen maşalar var. Yani elimizi ayağımızı ocakta yakmamak için bizim maşaya ihtiyacımız var. Şimdi balta vesaire yapacak olursak balta için istersen yakın göster. İşte balyozlar var. Bizim kendi yaptığımız çekişlerimiz var. Bu baltaların mesela şu yuvalarını açan, şuradaki yuvalarını açan, deliklerini açan şöyle sap taktığımız aparatlarımız var. Ondan sonra bizim patentimiz diyebileceğimiz böyle bir damgamız var. Bizim sülale amblemimiz bu. Bir herhalde 1000 yıllık belki 2000 yıllık artık tarihçesini bilmiyorum ama çok eskiye dayanan benim ailemi, sülalemi simgeleyen bir simge var. O simgeyi biz çeliğe oyduk, kazıdık. Bıçaklara falan da bunu basıyoruz. Var mı? Orada bir tane bıçak da vardı mesela. Göster. Basılı halinde insanlar görsün. Hani bu damganın olduğu bütün ürünler bizim elimizden çıkmıştır. Bunun şimdi ufağı büyüğünü de yapacağız inşallah. Daha büyüğünü, baltalara daha büyüğünü, daha ufak işlere daha küçüğünü gibi. Onu da hazırlayacağız inşallah. Ama bu damga bize ait damgadır. Yani sülalemiz açımızların damgasıdır. Bu atölyeden çıkan işlerde basılan damga budur. Ne var? Mesela en çok aslında insanların kafasını karıştıran yani bu çekici aldıysa örsü varsa ya da ne bileyim şurada metalleri göstersene. Hani mesela örsü yokken şunların üzerinde dövüyorduk. Şöyle malzemelerin üzerinde dövüyorduk. Yani düz bir metal ya da büyükçe bir balyoz buldu da bir ağaca çaktıysa balyozu onun üzerinde de dövebilir. Kalın bir demiri aldı onun üzerinde de dövebilir. Örs çok mühim bir malzeme değil. Hani örsün şekli bizim için çok önemli değil. Hani tabii örsün bu kısmını ayrı kullanıyorsun. Şuradaki sivri kısmını ayrı kullanıyorsun. Üstünde de bazı aparatlar yapıyorsun. Bu delikleri oturtturduğun. Bunlar farklı şeyler. Mesela hani örnekleyelim. Bu muydu? Şuydu. Mesela bir şeyi yuvarlak yapacaksak, yuvarlak bir delik açacaksak ya da işte bir şeyi yuvarlatacaksak şöyle takıyorsun falan. Böyle delikleri falan olunca tabii daha rahat oluyor. Ama çok mu önemli? Çok çok da önemli değil. Hani bıçak yapılacaksa düz olması zaten kişi için yeterli. Köşesi olması, düz olması yeterli. Ama en çok aslında mühim olan kısım ne? Çekici olan, örsü olan bir şekilde ocağı kurabilen şeyi dövecektir. Çeliği dövecektir ama çeliğe su verme meselesi vardır. Herkesin formüllerden farklı formüllerden şunu katarlarmış, bunu yaparlarmış. Hep mışlarla konuşurlar burada. Genelde tam da açık seçik net olarak neden yaptıklarını, neler kattıklarını çok fazla söylemezler. Günümüzde bu makaslara falan su verirlerken genellikle mazotla veren var. Mazot çok ince olur, fazla su verebilir, çok sertleştirebilir. Yani esnekliği kalmaz, kırılgan olabilir. Yani ısıyı yakalayamazlarsa acemilikte bu çok tercih edilmez. Yanık yağı kullanabilirler. Yanık yağı daha koyu, daha kıvamlı bir yağ olduğu için. Bizim kullandığımız da bir yağ ama bunu göstermek lazım. Şu orada bir tane metal var. Evet. Şu desteğinden gösterelim. Bak yakın tutarsan bizim yağımız epeyce koyudur. Bakın üstünde bakın. Donmuş yağ tabakaları var. Görüyor musunuz? Bakın şöyle alabilirsem. Şuradan alayım bakın. Bakın bunlar yağ ama donuk. Bakın. Artık donmuş. Bu ama tabii her tarafta böyle değil. Bu soğudukça donuyor. Ama tam anlamıyla da donmuş olmuyor. Nasıl söyleyeyim? Eritilmiş bal mumu kıvamına falan gelir tam soğuduğunda. Bu yani devamlı buralarda sıcakta kaldığı için şey olmuyor. Ama soğuk bir havada erimiş bal mumu kıvamı gibi falan olur bizim suyumuz. Su derler aslında su değildir, yağdır. Bu bir karışım yağ. Bu yağın içinde neler var? Ben onu söyleyeyim size. Bunun içinde acımış zeytinyağı var. Yani hani evlerde böyle alırlar, koyarlar. Kullanmazlar. Acır. Artık salatalarda, yemeklerde kullanılmayacak kadar tadı bozulmuş yağlar olur. O yağlardan 3 litre yağ koyduysak 3 litre yanık yağı koyarız içerisine. Yanık yağıyla yani birebirdir.
1 litre mazot katarız inceltmek için. Yoksa çok donar. Mazot aslında bizim en son söyleyecek olduğum malzeme var. Bu malzeme de hayvanların böbrek yağı, iç yağı var ya, ya da koyunların kuyruk yağı. Bunlar yani hayvansal yağdır. Bunlar bir kazana doldurulur, eritilir, kıkırdağa ayrılır. Kıkırdak ayrıldıktan sonra yağ kısmı artık incelmiştir. O ince kısım da 3 litre olacak gibi koyarsak 3, 6, 9 litre yapar. 1 litrede mazot koyduysak 10 litreye tekamül eder. Bundaki artı nedir? Biz yaptığımız çelikler, orada bir tane bıçak var. Evet. Şimdi mesela bak, şunu da gösterelim. Şimdi şöyle birazcık daha ben yaklaştıracağım bunu. Şimdi bakın, şurada bir benekler gözükecek. Şöyle bir benekler var. Görebiliyor musunuz benekleri? Bu benekler yağdan kaynaklanan karbon yüküdür. Yani biz çeliği sıcakken yağa daldırdığımız zaman o yüksek ısıdaki çelik yağı belirli oranda yakar. O yanma ile beraber çeliğe belirli oranda karbon yüklenir. Yani o yük de bakın, mesela bu sert bir şey. Bakın, kazımama rağmen bakın hiçbir şekilde renginde bir değişiklik olmuyor. Parlıyor ama yine de siyah. Bu siyah renk işte karbon yüküdür. Tamam mı? Yani bize anlatılanlar bunlar. Belki de değildir, onu da bilmiyoruz ama hani anlatılan bunlar. Bu şimdi karbondur. Bu üzerinde kalırsa, yani biz mesela ağzını açtık bıçağın. Bıçağın ağzı açıldıktan sonra suyunu verdiysek, sadece bileme kısmına kaldıysa, çeliğin rengi 200 sene geçse siyah kalır. Pas yapmaz. Yani kırmızı pas çıkartmaz. Üzerinde ince bir karbon tabakası olur. O karbon tabakasından çelik paslanma yapmaz. Çok eski kılıçlarda, kamalarda insanlar görürler bunları. Eğer ki akıllının bir tanesi zımparayla temizlemediyse daha öncesinde, onlar hep siyah renklidir. Ki aslında o bir yaptığımız kılıç vardı. Keşke burada olsaydı. Onda da Tabii göstereyim. onu da paslanıp siliyorlar zaten. Neyi? O üstündeki karbon tabakasını paslanıp siliyorlar yine. Bilmeyenler. Tabii pasta edip siliyorlar zaten. Yani bu kararmış, bu mahvolmuş gibi siliyorlar. Doğru söylüyorsun. Aslında işte öyle tarihi eserler ele geçtiği zaman o siyah tabakayı kazımamak lazım. O koruyucu bir tabakadır. Yani çeliğin korozyona uğramasını, paslanmasını, o okside olmasını engeller. Tamam. Şimdi işte bu yanık yağının olması, bitkisel yağın olması, ondan sonra kuyruk yağının olması böyle çeliğe fayda sağlayan malzemeler olması sebebiyle. Ama kimse bu formülünü vermez. Bu formül bize işte atalardan, dedelerden anlatıla gelen formül. Farklı formüller de var. Mesela size Karadeniz bölgesinde, bunu da bir Karadenizli ustadan öğrendiğim için, duyduğum için söylüyorum. O atölyesine gittiğimiz zaman ağaçtan oyulmuş, yani bir kütüğü oymuş, içini boşaltmış, uzunca bir kütük şu kalınlıkta, içini oymuş, boşaltmış. İçerisinde artık kararmış, tabii onun da rengi gitmiş ama bir tane yağ var, yağ tamamen donuk. Dedim usta bu ne yağı? Yunus balığı dedi. Yani Yunus balığının yağını eritmiş, ondan sonra onu onun içine doldurmuş. O tamamen donuk bir yağdı. Kızgın çeliği soktuğun zaman o zaten her halükarda çeliğin olduğu yer zaten eriyor. Yani mesela onunla veriyorlar. Yani farklı karışımlar, farklı formüller var. Bu bölgeye göre, yöreye göre, toplumlara göre değişiyor. Ama maksat ne? Bu işteki yani bu yağların, bu suların maksadı ne? Çok sıcak çeliği belirli bir yavaşlıkta yahut hızda, ama kontrollü bir hızda, hızlı bir şekilde soğutma tekniği. O soğuma ile birlikte içerisinde hapsolmuş karbon yükü. Tamam. Yani karbon yanarak dışarıya çıkamıyor. Sen kömürden verdiğin ya da metale yüklenmiş olan karbon içerisinde sabit kalıyor hızlı soğumayla. Bu da bir enerji birikimine sebebiyet veriyor. Bu enerji birikimini eğer ki siz belirli oranda yumuşatmazsanız, hani çifte su vermek. Şimdi iş bu da çifte su vermeye geliyor. Tamam.
Çifte su vermekte de ne yapılır? Mesela onu da anlatalım. Bu tabii bize öğretilen. Şimdi ben bunları böyle anlatıyorum. Başkaları başka yerlerden başka bilgilere sahipler. Belki de benim anlattığım şekilde değil, başka şekilde de çifte su verme tekniği vardır. Ama bize öğretilen kısmını ben anlatıyorum. Şimdi bir kere çeliği ısıttık ocakta. Hatta gösterelim. Gösterelim. Ocağımız yanıyor. Ufak bir parça çelik alalım. İnce bir şey, daha ince bir şey, daha ufak bir şey. Tamam. Şöyle bir çelik elimizde. Şimdi buna su vereceğiz, çifte su vereceğiz. Şimdi hem çeliğin hangi ısıya geldiğini de anlatacağım ben. O orada ısınırken ben bir yandan onu anlatıyorum. Şimdi bu kameralarda, videolarda daha önceki tecrübelerden anlatıyorum, bunu söylüyorum. Videoda görülen görüntü daha parlak, daha canlı oluyor. Ama bizim ısıttığımız ısı aslında burada görülenden daha düşük bir ısı. Ben size bir renk aralığı söyleyeyim. Şimdi bu ısıttığımız çelik makas çeliği. Makas çeliğine su verecek olursanız ayvanın sarı rengini gözünüzde canlandırın. Ayva sarısı olacak. Yani bu rengi herkes gözlemleyebilir. En kötü ihtimalle bir tane ayva koyar, çeliği de yanına tutar. Aynı rengi almış mı? Ayva sarısı olduğunda şu bizim yağımıza soktuğumuzda birinci suyu vermiş olacağız. Ama ikinci suyu vermek birazcık farklı. Onun için yağı ısıtmamız gerekecek. Onu da şimdi elimizde ısınmış yağ olmadığı için bir daha ben onu da anlatacağım. Bakın şimdi bu kıvılcımları atıyor olduğunda çeliğin erimeye başladığını bilin. Bu artık kaynak yapılacak ısı. Bakın şimdi soğutuyorum. Evet, şu an ayva sarısında soktum. Bakın kaynadığını görebilirsiniz. Bakın hala kaynıyor. Şimdi hala suyu alıyor demektir, tamam mı? Yani bakın kontrollü soğutmak. Yani burada bir kontrol var. Hani yağ olmazsa suya soksak birden soğur. Birden soğuduğunda çok hızlı bir şekilde enerji içinde birikmiş kalır. Ondan sonra kırılgan hale gelir. Şimdi suyunu verdik. Bir bez parçası var mı? Şimdi çeliği ben bezle tutabiliyorum ama elime aldığım zaman hala sıcak. Hala dokunamayacağım sıcaklıkta. Bezle tutabiliyorum ama bezle ısınmaya başladı. Şimdi bu suyu aldı. Bu şekilde kenarda yavaşça soğuması belirli oranda enerjisini dışarıya atmasını sağlar. Sese bakalım. Yani bu ses de tabii bir ölçüt değildir ama yani bu epeyce sert olduğunu ses zaten söylüyor. Daha güzel oluyor. Şimdi bir de E ile gösterelim. Bakın bu ısıdayken bakın E'miz yiyor. Ama yiyor yemiyor arası. Yani sertlik nasıl sert? E'ye tutacak tutmayacak sertlik. Eğer daha yumuşak istiyorsak bunu ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Bunu ocağımız şimdi iyice ısındı. Yani biz bıçağımızı dövdük 1 saat 2 saat ocağımız ısındı ya. Bir tık yumuşatmaktır ve içindeki enerjiyi de eşit olarak her tarafa eşitlemektir. Ocağımızın kenarına şöyle maşayla tutayım çünkü hala sıcak. Ocağımızın kenarına şu kömürlerin ısıttığı yer, şurada ısıttığı yeri bırakacağız. Ocağımız yanmayacak ama. Buradaki ısı ortalama 250 derece 300 derece arası olur. Tamam mı? Burada eğer ki hani çok sıcak tuğlalarımız renk değiştirirse, kızardıysa o zaman epeyce sıcak demektir. O zaman daha yukarıya koyacağız. Hani burada bir ölçüt var. Burada işte 45 dakika 1 saat belirli bir ısı 200-220 derece diyebilirim bu ısıya. Çünkü 1200 derecede zaten eriyor, erimeye başlıyor. Tamam mı? Burada beklerse bir 40 dakika 45 dakika bu sefer bir tık daha yumuşak olur ama kırılmaz. Buyurun. Artık evde normalde kullanılan bir fırınlarda zaten derece ayarı var. Evet, evdeki, Bunlar daha kolay olur onlar aynen. için. Hani hiç buraya da gerek yok. Doğru söylüyorsun.
Evdeki fırına da koysan 250 derecede fırını ısıtıp oraya koysan 1 saat bekletsen senin bıçağın artık homojen olarak her tarafa enerjisini dağıtmış ve artık o kırılganlığını da almış demektir. Çifte su işine gelecek olursak. Şimdi bir daha ben ısıtıyorum ama bakın nerede ısıtıyorum. Şimdi ocağım açık değil. Ocağım açık değil. Burada ısıtacağım. Çeliğim renk değiştirmeye başlayacak. Ama yağımı ısıtacağım. Yağımı ben nasıl ısıtıyorum mesela? Bakın şöyle bir borum var. Bu uzun parçalara su verecek olduğumuz zaman böyle bunu da veriyoruz. Altı kaynaklı. İçine yağı dolduruyoruz. Şurada bizim lamalar var. Lamalardan ısıtıp 3-4 sefer ben bunu soktuğum zaman bunun dışına dokunulamayacak kadar yağ kızgın hale geliyor. Yani yağ kızdırılıyor. Kızdırılmış yağın içerisine bakayım ısısını da hemen hemen zaten aldı. Ya şimdi kamera bunu muhtemelen gösteremeyecektir ama bakın elimi dokunduğum zaman artık elimi de elimden hani yakıyor. Yani bu belirli oranda hafiften kızarıyor gibi olacak. Ondan sonra tekrar kızgın yağa soktuğumuzda ve yağın içerisinde de soğuttuğumuzda ikinciye çifte suyu almış olacak. Ama tamamen soğuması yağla birlikte olacak. Yağın soğuma süresi yaklaşık zaten 40 dakika falan gene alacaktır. Ama içindeki sudan hiçbir şey kaybetmeyecektir. Sertlik ilk verdiğimiz sertliktedir. Yani orada yumuşattıydık. Hani 250 derecede beklettiğimiz zaman belirli oranda da yumuşadıydı değil mi? Ama kızgın yağın içerisinde bekletirsek ilk verdiğimiz o sertliği koruyarak enerjiyi absorbe ediyor. Yani kırılganlığını da engelliyor ama çeliğimizi de çok sert ve keskin bir hale getiriyor. Çifte sudaki maksat da budur. Hani insanların kafasına takılan böyle karıştıran yani bu çifte su verilmiş çelik falan filan bu hikayeleri insanlar dinlediler çünkü çocukluklarından beri birçok kişi. Yani bunun da nasıl bir şey olduğunu da anlatmış olalım. Evet, başka var mı sormak istediğiniz? Evet, sorun şimdi. Bu suyu veriyoruz da bu suyu verdiğinde sanki bıçaklar Evet. yaptığımız işler atıyordu Şöyle hafiften. şunu bıçağı verir misin bana? Şimdi bizimkisi indüksiyon fırını değil. Bizimkisi ocak. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Biz çeliğimizi ocağa soktuk. Her tarafını biz eşit ısıttık demiş olsak bile ne? Her tarafı tam anlamıyla eşit olarak ısınmaz. Yani bir taraf fazla ısınmış, bir taraf birazcık daha az ısınmış olabilir. Bu da yani bıçağı biz suya daldırdığımızda, yağa daldırdığımızda atıyorum mesela burası çok ısındı, burası birazcık az ısındıysa çok ısınan yer daha çok su alır. Yani daha çok karbon kitlenir orada. Az ısınan da birazcık daha az olur. Bu da bıçakta oynamalara, kaymalara sebebiyet verir. Yani bıçağı sen dümdüz dövmüş olmana rağmen bıçak şöyle bir eğim alır. Bir tarafa çeker. Daha ısınmış olan taraf birden soğuduğunda birden daralır. O birden daralmayla bir tarafa atabilir. O atmalarda da hani çıkarttığımızda daha yağın kaynaması bittiydi ama elimizde tutamıyorduk ya. Daha soğumamıştı yani. Hala sıcaktı. Bezle tutmak zorunda kaldık ya. Ondan sonra alırız elimize. Çekici daha çeliğimiz tam soğumadan. Yani o iyi bir soru. Çünkü hep bıçaklar yamuk yumuk olur bu sefer. Çekicimiz ne yaptık? Şöyle bir Burada. çekiş. Tamam. Çekişle yani mesela bu tarafa yamulduysa koyduk. Ufak ufak vuruşlarla bakarak düzelttik. Düzelttik. Ondan sonra ocağın kenarına koyduk ya da ikinci suyu verdik. İkinci suyu verdik ya. İkinci suyu verdiğimizde de bu atabilir. Tamam mı? Bunlar mühim şeyler olduğu için yani iyi bir soruydu da o yüzden. İkinci yani çifte su verirken, ikinciye su verirken de bu atma yapabilir. O atma da zaten bizim yağımız sıcak. Çeliğimiz de içine sıcak. Hemen soktuk, belirli bir müddet beklettik, çıkarttık, düzelttik, bir daha soktuk. Ve orada soğumasını bekledik. Tamam. Bu önemli. Bir de makinelerle ilgili ben birazcık anlatalım. Hani atölyeyi anlatalım birazcık da. Peki bıçağın ağız kısmının sert, sırt kısmı yumuşak olmasını istiyorsak nasıl bir süreçten Yani geçirmeliyiz? şey mi diyorsun? Hani
bıçağımızın sırtı yumuşak olsun, kırılmasın. Ama ağzı çok keskin olsun, körelmesin. Evet. Yani körelmesi zaten o yalan. Hani körelmeme işi o ancak Japon filmlerinde oluyor. Hani işte bırakıyorsun da tülü kesiyor falan filan. Onlar Japon filmlerinde olan şeyler. Hani gerçekliği olan şeyler değil. Bunu orijinalinde birisinin yapıp göstermesi lazım. Hani öyle bir şey yok. Yani bıçak körelir. Ne kadar sert çelik olsa da bir şekilde körelecektir. Ama tabii ağzı daha sert olursa körelme ihtimali de azalır. Şimdi suyu verdik. Çıkarttık. Ocağı kılıçlamasına yatırırız. Yani ağzı açtığımız yeri yatırırız kılıçlamasına. Ondan sonra hafiften kızarmasını, sadece ağız kısmının, şu ağız açılan yerin belirli oranda kızarmasını sağlarız. Getiririz suya. Soktuk çıkarttık. Soktuk çıkarttık. Süre de böyle yani. Soktuk çıkarttık. Ondan sonra soktuk burada beklettik. Üste hiç getirmedik. Üste çünkü ısındı. Ama üstü hiç şey yapmadık. Ondan sonra çıkarttık. Birazcık dışarıda bekleriz. Yine ağza doğru buradaki ısı burayı birazcık ısıtacaktır. Tekrar bir su veririz. Bu sefer ne olur? Sırt taraf daha yumuşak, ağız kısım daha sert, daha zor körelen olur. Ama suyla verilen çelik her zaman taşla bilenmek zorunda. Taştan kasıt bu taş değil de yani zaten ağzını zaten açtınız ya. Şöyle bizim farklı taşlarımız var bakın. Bakın şöyle farklı farklı taşlar var. Mesela bunun bir tarafı kalındır. Bunda kabasını alırız. Hep suyla. Bu mesela çok incedir. Ondan sonra bununla bu inceden daha incedir. Bu girit taşı. Bununla bunu da bir arkadaştan aldık. Bu da hangi bölgeden geldi bilmiyorum ama bu Türkiye'nin taşı. En son bu da o kadar incedir ki bu da artık bildiğin ustura. Ustura kadar keskin yapar. Gerçekten. Ondan sonra bununla bilersin. Niye? Masatla artık masat bileyemezsin. Çünkü senin elmas masat dediğini bunun ağzı yer. Tabii taşını da bilerken yani açısını iyi ayarlamak lazım. Öbür türlü yine körelir. Tabii Kesmez. yani bunu dik tutarsan köredir. Açtığın açıyla her zaman. Bir de mesela herkes şöyle bilemeyi düşünür. Hep böyle bilemeyi düşünürler ama bileme böyle değildir. Tamam, bileme böyle olmaz. Bileme böyle olur. Her zaman bu şekilde çevirerek. Azıcık da suyla gösterelim. Yani şöyle bileme. Bilemenin tamamı yani her taşta da aynı şekildedir. Böyle bilinir. Böyle. Ondan sonra ustura gibi olur. Tabi bunun ağzı zaten açılmamış bıçak. Sadece göstermek için de. Yani çok sert ağız, yumuşak sırt bu şekilde yapılır. O zaman bu videoda bu kullandığınız makineleri falan da gösterelim. Kullandığımız bitirelim. makineler bir tane 150-200 liralık, ne bileyim abarttım 500 liralık en uydurundan bir tane matkap. Bizim kullandıklarımızı anlatıyorum yani. Hani bu işler için çok büyük teknolojik aletler kullanmıyoruz. Tamam mı? Bir tane polisaj motorumuz var. En azından 20 Hani senelik şu herhalde. yağ taşından bu 20 senenin üstünde benim kuyumculukta kullandığım polisaj motoru. Bu yağ taşından çıktıktan sonra polisaja tutuyoruz. Polisajda işte parlatmak için cilalar. En teknolojik aletlerimizden bir tanesi bir tane büyük spiralimiz, bir tane küçük spiral motorumuz var. Bir tane taş motorumuz var. Dönerken elimizde tuttuğumuzda durabilecek güçte. Hani en ucuz malzemeler bunlar. İşte bizim için en teknik malzeme örs. Şu spiral motorumuz yokken kesme işlerinde yaptığımız aletlerimiz var burada. Onları da gösterelim. Hala bazen kullanıyoruz zaten de yine de kullanılıyor yani. Mesela E'den yapılma keski ağzı. Ondan sonra bir tane de hiltiden yapılan keski ağzı var. O nereye gitti? Hilti namlusundan yapılan bir tane var. Ondan sonra eski baltalar, çelik baltalar. Onu şöyle tutuyorsun. Keseceksin ya, ısıttın buradan beri çat vurup kesebiliyorsun. Yani Bunlardan zaten işte alet bu. Bir tane de zımpara motorumuz var.
Bu en teknolojiklerden bir tanesi bu. Bunu da aldığımız daha bir hafta olmadı zaten. Ha, bir O zamana hafta. kadar elle devam Yani- ediyorduk. Bu da en çok hani şimdi herkes bunu bıçakları ağız açmakta kullanıyor. Biraz önceki bıçağı alalım mı? Nereye koyduğumuzu da bulamıyoruz tabii şimdi de. Şurada. O değil mi? O da olur. Bu da olur. Bu da olur. Şu tarz ağızları genelde böyle bu motorlarda açıyorlar ama bizim açtığımız ağız tarzları aslında bunlar değil. Bizimkiler birazcık daha bunlar. Hani sırttan aşağıya inen ağızlar ya da şunu da gösterebiliriz. İşte o kılıç burada olsaydı iyi Öbür olacaktı tarafta ama. da senin yaptığın bıçak en son. Ha, şu var şu bak. Bizim yaptığımız ağızlar ziyadesiyle böyle yani inceden kalına giden hani evde kullandığımız bıçak tarzları bıçaklardır ama kılıçların da kamaların da yapılma şekli yine bu tarz ağızlar. Bu mesela saplama yapılacak saplama yapılacak şekilde dövülmüş. Yani biz ağız açma işini malzeme olarak gösterelim. Nerede çekicimiz? Bakın ağız açma işini aslında yapan aletimiz bu çekiç. Bu çekiç de yani eski çekiç. Hani ne için yapıldığında açıkçası ben bunu biliyor değilim. Bu benim elime böyle geçti. Ama şuradaki açısı çok güzel, tamam mı? Şu açıyı ben kullanıyorum bunda. Biz bıçağı çeliği dövecek olduğumuz zaman yok bu da olur. Yani vurduğumuzda bunun neresiyle vurursan vur, buradaki açıdan ötürü nasıl vurursan vur, bu böyle oturur. Yani böyle ağzını namluyu bundan açarız. Yavaş yavaş ısıtırız. Şimdi ben göstermelik yapıyorum. Ocakta ısıtıp ağzı böyle döve açarız. Ağız açtıktan sonra biz zımparayı sadece çeliği temizlemekte kullanırız. Bakın bu şimdi ne yapılmış? Bu zaten bu şekli yani kalından inceye giden şekli zaten biz çekişlerle bu vermişiz. Verdikten sonra sadece zımparalarla zımpara motorunda şöyle şurasında ya da burasında sadece yanak yapıştırıp sadece biz üstündeki çekiç izlerini kaybetmek için kullanıyoruz. Bir de en çok bundan daha çok bizim bu makineyi almamızdaki sebep saplar. Saplarda işi yani şu tarz eğeler bu işleri şu tarz işleriyle çok uğraşıyoruz. Çok vakit harcıyoruz. Çok enerji harcıyoruz. Yani bıçağı dövmekten daha uzun vaktimizi sap yapmak alıyor. O yüzden bu makineye ihtiyaç duyduk, aldık. Ama bu olmasa da zaten alet edevatımız var. Şu ana kadar bunları kullanıyorduk ama günümüzün teknolojisini kullanmamak da birazcık Evet, aptallığa giriyor ama, yani. Tabii ama şimdi ne olursa olsun bu makineler ne kadar elimizde olursa olsun yine de bunlar yine de lazım. Çünkü çok ince işlerde, ince detay işlerde yine bu aletleri kullanıyoruz. Yani bunlar bizim bakın kaç çeşit sayın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hadi şunu 2 de 6 de 8, 9 bunlar hep farklı kalınlıklar. 10, 11, 12 bu da aynı kalınlık. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tam 20 farklı çeşit var burada. Ve bunlar kalınları bir de çok daha inceleri de var. Onları içeri mi götürdük burada mı? İçeride onlar. Bunlar da gravürde kullandığımız kalem uçları. Bunlar gravür kalemleri. Farklı ağızlar. Süslemelerde kullanılan. Bunları da başka bir zaman neden yapıyoruz, nasıl yapıyoruz onları da anlatırız. Gümüşte kullandığımız eritme potaları. Yine ocağa oturtturup da gümüş eritirken kullanıyoruz. Yani işte böyle zımparalar, destereler, mengeneler. Yani aslında birçok kişinin evinde olan malzemeler. Hani ekstra belki de hani ne olmaz. Şu tarz motor birçok kişinin evinde, birçok kişinin küçük hani ne derler odunluk atölyelerinde olan motorlar. Hani bu belki ekstradır hani. Yoksa burada çok ekstra bir şey yok. Gösterelim, ocağı gösterelim. Ocağımız bizim nasıl anlatalım? Açarsak ışık olur. Ocağı açarsak birazcık gürültü olur ama. Ocağımız bizim yarım metre.
Şu borunun aynısından bir tane boruyu sprayla boydan boya şöyle yardık. Evet. Boydan boya şöyle en ince ağzı, yani kesici ağzı yardık. Ondan sonra ağzına çamuru tıkadık. Arkasına bir tane boru verdik. Boru taktık. Ondan sonra şunu çıkartırsak güzel göstereceğiz. Burada bir tane salyangoz motorumuz var. Yani normal salyangoz motor işte. En küçük boy bir salyangoz motor. Ondan sonra salyangoz motorun ağzına bu eski bir elektrik süpürgesinin hortumunu taktık. Ondan sonra üzerinde toprakla doldurduk içeride. Üzerine tuğlayla çapraz biçimde şöyle V biçiminde altına tabii bir tane demir levha var burada. Bu demir saçın kalın 3 milim saçın üzerine ilk önce toprak 2 parmak kadar toprak koyduk. Şuraya kadar toprak. Toprakta samanlı toprak. Samanla yapmamızdaki sebep çatlamasın diye. Toprak çatlayıp ayrılmasın, dökülmesin. Yoksa böyle oluyor. Diye. Evet. Şeysiz olursa, samansız olursa böyle oluyor. Samanlı olursa da böyle oluyor. Çatlamıyor. Bakın buralar eski, burası yeni. Burada tamir yaptık. Ondan sonra o toprağın üzerine tuğlaları çaprazlama böyle bizim borumuza dayadık. Motoru açtığımız zaman sünger koyduk ki sünger havayı geçiriyor. Yani makine emebiliyor. Sesi azaltıyor. Ve sesi azaltıyor. Gürültüyü de azaltıyor. Yani çok basit şeylerle yaptık. Ocağımızı göstersen dışarıdan. Bu bina bizimkiler eskiler yani atalar, dedelerimiz, babamın babası olan dedelerim bayağı 3-4 kardeş bayağı büyük çiftçilik yaparlarmış eskiden. O zaman işçilerin kaldığı yerler olarak buralar kullanılmış. Evdeki delikanlılar tabii bir Çerkez kültürü var. Burada bir gençlerin akşamları, geceleri, muhabbetleri gittiğinde evdekileri rahatsız etmesin diye kışın gezerlerken yattıkları odalardı buralar ama buralarda artık miadını doldurdu. Bina çok eskidi. Biz artık atölye olarak kullanıyoruz. Kendi kendine yıkılıncaya kadar da yıkma niyetimiz yok. Hani burası artık tarih eser 150 yılı aşkın yaşı olan bir bina. Şu an köyde Küçük Mehmetler diye bir köyde oturuyoruz. Köyümüzdeki ayakta kalan depremden sonra en yaşlı binalardan bir tanesi bu. Böyle birkaç bina kaldı. İşte direkleri falan, köşe direkler falan bazı yerlerde çürüdü, değiştirdik falan ama yani bina aslında miadını doldurdu. Ben atölye olarak burada biz kullanıyoruz. Yani dedelerimizin yaptığı ocağı biz şimdi demir dövme ocağı olarak hala kullanıyoruz. Tabii biz bunları bu hale getirene kadar bu bizim 4. ya da 5. ocağımız. İlk Ama başta tabii depremden önce benim düzgün ocağım vardı. ben kendim için de Yani yani biz tabii. başladığımızdan beri. Yani Önce zaten şeyi de anlatayım. Güzeldi aslında, iyi oldu. Şimdi depremde ocak yıkıldı. Depremden sonra pek ben böyle bu işlerle artık vakit bulup uğraşamıyordum. Belirli bir müddet uğraşamadık ama bu delikanlıları böyle işte şöyle bıçak yapardık, böyle bunu yapardık, onu yapardık anlatıyor olunca bu delikanlılar işte bize de göstersen, bize de yaptırsan merak ettiler. Bir gün geldim eve, bir baktım bahçede bir yeri kazmışlar. Eski kollu körüğümüz var. Kollu körüğü koymuşlar. İşte ne yapıyorsunuz? Ocak yapıyoruz. İşte o öyle olmaz diye işte bir orada gösterip orada başlayıp onlara bir tane bıçak yapıp gösterip sonra bu atölyemizin bir balkonu var. Sonradan bizim yaptığımız. Sonra ona taşıdık. Baktık kışın olmuyor. Rüzgarda falan bayağı insanların yüzümüzü kararıyor. Simsiyah oluyorsun. Sonra içeriye normal bacaya döndük. Böyle bir aşaması da var buranın da. Tabii şu taşları da gösterelim. Onlar da. Şimdi bunlar tırpan taşları. Ama bunlar oluk falan açılacak olursa bunlarla açılıyor. Oluk açmak için şöyle çok sert çelikten, elmas çelikten ağızlarımız var yontmak için. Oluklu bir tane şey de vardı. Olukta gösterebiliriz onu. Evet, bu oluklar mengeneye bağlıyorsunuz. Bu şu an bunun olukları birazcık kalın da ağız ama gösterecek.
göstermek maksatlı. Bunun daha ince uçları da var. Yani farklı farklı kalınlıklar, bu deliklerin hepsi farklı kalınlıklar. Bunlarda bir Yusuf abimiz var sağ olsun, o bize yapıverdi. Takıyoruz. Daha suyu vermeden önce böyle kazıyarak oluklar açılıyor. Ondan sonra bunun yaptığı izleri de işte bu bizim eğerlerimizle, bu şeylerimizle daha sonra düzeltiyoruz. Yani bu akşam şimdi anlatacağımız bu kadar. Aslında bir dahaki videoda şey yaparız inşallah. Baştan sona bir bıçağın nasıl yapıldığını anlatarak çekmeye çalışacağız. Hani bir faydamız insanlara olursa diye. Evet, bu akşamlık herhalde yeter.